Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ayna açılımı yapacağız. Aklınızdaki kişi şu an hayatında ne yaşıyor ve çevresine, etrafa neleri yansıtıyor, nasıl olduğunu yansıtıyor, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızım. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle şu an hayatında ne olduğunu yansıtıyor çevresine dediğimizde Güneş, İkiz Alev, Ay kartı, hiçlik, ağaç. Şimdi çevresinin aslında ciddi şekilde belirsizliklerin olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu yansıtıyor diyebiliriz. Yani bir şeyler oluyor ama ne olduğunu tam anlayamıyorum. Yani ben istiyorum aslında, seviyorum ama yine benim inisiyatifimde olmayan, benden kaynaklı olmayan bazı durumların içerisindeyim de bir durumu var. Burada şöyle bir enerji var, korku var. Ciddi bir korku var ama genel olarak baktığımızda duygu olarak aklınızdaki kişinin yansıttığı gerçek aşkın olduğu, yüksek duyguların olduğu, sevginin ve köklerin çok önemsediği bir sürecin içerisinde olduğunu, yani burada genel manada sevgiyi gerçekten o aşkı bulduğunu yansıtan bir enerjisi var. Ama diğer taraftan da bazı belirsizliklerin olduğunu etrafına yayıyor. Burada şöyle bir durum aktarabilirim. Sanki hani benden kaynaklı değil de ben karşı tarafa göre şekilleniyorum dedi. Ya da bir bekleme durumu varsa eğer şu an işte ben aslında ne istediğimi biliyorum, ne yaşamak istediğimi biliyorum, nasıl bir durumun içerisinde olmak istediğimi biliyorum. Ama karşı taraf buna karar verecek, onunla ilgili durumlar var dedi bir sürecin olduğunu yansıtıyor diyebiliriz. Şimdi burada ciddi şekilde köklere karşı bağlılığın olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Köklere bağlı olduğunu ve şu an aslında hayatında çok böyle mutlu, huzurlu, her ne olursa olsun, burada belirsizlikler bile olsa nedensiz bir mutluluğun bile içerisinde olduğunu yansıtıyor diyebiliriz. Ne yaşanıyorsa, ne varsa karşıda, yani şöyle üçüncü kişilerin yarattığı bir durum varsa ya da çevresel bazı şeyler varsa, her ne olursa olsun burada diyor ki ben yapılan şeylere karşı sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bu enerjide ben mutluyum. Onlar ne yaparsa yapsın ben ciddi şekilde mutluyum dedi bir sürecin içerisinde. Ama diğer taraftan da bir belirsizliğin olduğunu da kabul ediyor diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Şimdi bunu yansıtıyor. Çevresindeki insanlara bunu gösteriyor. Diyor ki benle alakalı değil. Ben gerçek aşkı, sevgiyi buldum. Ben köklerime bağlıyım, mutluyum. Benim dışındaki olaylar çok da benim umurumda değil dedi bir durum var. Ama gerçekte olan ne? Güneş. Güneş kartı geldi. Genel olarak hayatında böyle güzel enerjilere geçmiş olabilir. Beklentilerini yavaş yavaş almaya başladığı bir sürecin içerisinde olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi özler, masumiyet, Ariman. Özgür irade. Şimdi ne kadar burada güneş enerjisi olsa da, yani ben çok mutluyum, huzurluyum enerjisinde olsa da açıkçası konuşamadım.
Burada bilinçaltı korkularının yüksek olduğunu söyler bu kart. Bilinçaltı korkularının artmaya başladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şimdi burada tutku enerjisi yükseliyor. Tutku enerjisiyle beraber kendi özgür iradeden uzaklaştığını düşünen bir durumu var. Yani burada evet ben bunu istiyorum. İşte benim için doğru olan bu. Ben daha işte masum kendine göre. Daha istediğim odaklı gitmek de kararlıyım dediği bir süreçte ama bir taraftan da onu diyor ki içindeki bir ses tamam sen özgür iradene göre hareket edeceğini söylüyorsun ama bunun doğru olduğunu söylüyorsun tutkular. Tutkularına kapılıp başka yollara girmekten korkan bir enerjisi var diyebilirim. Bu ne demek? Şimdi genel olarak ilişkide şu an bir ayrılık süreci varsa ve tamam ben artık askıya aldım. Karşı taraf işte kendinden işte bazı şeyleri vazgeçmesi gerekiyor ya da o harekete geçmesi gerekiyor olarak yansıtıyor olsa da bilinçaltında aslında diyor ki evet böyle bekliyorum ben ama bir taraftan da korkuyorum. Tutkularımdan kaynaklı özgür irademden vazgeçer miyim ya da tutkularımdan kaynaklı onun isteklerine boyun eğer miyim dediği bir sürecin içerisinde bunun korkusunu yaşıyor gerçekten. Ama her iki durumda da ortak olan ve doğru olan diyelim yansıttığının farklı yansıtmadığı durum güneş enerjisiyle artık daha böyle şifalanmaya açık olduğu, enerjilerin böyle pozitife doğru dönmeye başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan güzel. Devam edelim. Sizinle ilgili ne düşündüğünü yansıtıyor insanlara. Şimdi bakın yine aynı enerji var. Bu video denk gelecek olan arkadaşların büyük bir bölümü karşınızdaki kişi size şunu söylemiş olabilir. Ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Şimdi sıra sende. İşte sizden bazı şeyleri bekliyor olabilir. Beklediğini söylemiş olabilir yani nedir? Üçlü bir durumun içerisindeyseniz üçlü durumu bitirmenizi istiyor olabilir ya da üçlü durumu kabul etmenizi istiyor olabilir. İş hayatı ya da işte değişiklik, şehir değişikliği olabilir, iş değişikliği olabilir. Her neyse aranızdaki sorun. Bununla ilgili tamam ben yapabileceğim şeyleri yaptım sıra sende dedi ve artık senin harekete geçmen gerekiyor. Senin bir şeyler yapman gerekiyor dedi ve durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Şimdi bu noktada yansıttığı özgürlük ve çözüm kartıdır. Şimdi burada buket kartıyla beraber geldiği için aslında aklınızdaki kişi dışarıdaki insanlara şunu yansıtıyor. Ya ben yapabileceğimi yaptım. Ben kalben ona gereken daveti, ilgiyi, alakayı ben ona gösterdim. Çözüm yollarını da ben ona sundum. Ancak bu noktada ortak yol bulamadık dedi ve durum var diyebiliriz. Ama her ne olursa olsun ben ona bağlıyım dedi. Yani ben buradan gittim ama işte o kupa sakızdasıyla arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım belki ama bunu yaparken de çok da böyle isteyerek değil kendi iradem dışında bunu yapmak zorunda kaldım dediği bir durumun içerisindesiniz. Bunun yanı sıra birazcık da böyle sessiz kalmayı tercih ediyor olabilir. Çok fazla duygularını göstermiyor olabilir. Genel yapısı bu olabilir. Çevrenin bildiği, çevresine her zaman için bu duygularını çok böyle göstermeyen enerjiler de olabilir. Çok fazla konuşmayı tercih etmiyor olabilir sizinle ilgili. Ama kalpte yansıttığı ben yapabileceğimi yaptım. Olmadığı için artık çekip gitmek zorunda kaldım dedi ve çözüm için ve gerekli çözüm için gerekli adımları attım ve karşı tarafa bıraktım artık dediği bir durum var ve birazcık da şey yansıtıyor olabilir çevreye. Yani işte ya hani karıştırmayın derler ya bir şey olur da hani mesela karıştırmayın orayı hani orada gizli bir şey vardır ama yani duymasanız daha iyi gibi bir durum olur ya böyle bir enerjisi var. İnsanlara böyle bir gizem varmış gibi bunu yaratmaya çalışıyor olabilir. Gerçekten ne? Şuna bakın. Kılıçası. Yılan. Birinci kartı. Uzlaşma. Şimdi gerçekten ne dediğimizde
Yani buradaki enerji olarak da baktığımızda eskinin bittiğini kabul eden bir enerjisi var aslında. Aklınızdaki kişide yani bir şeylerin farkına vardığı bir sürecin içerisinde daha böyle bilgece davranmaya çalıştığı, daha böyle mantıklı davranmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde. Şimdi burada yeni bir başlangıç yapma isteği var diyebiliriz. Eee Şimdi burada öyle bir enerji içerisinde ki aslında aranızda böyle çok sıkıntılı şeyler geçmiş olabilir. Birbirinizi kırdığınız, yorduğunuz, yaraladığınız cümleler, kelimeler, davranışlar yaşanmış olabilir. Bunları artık geride bırakmak isteyen bir enerji içerisinde ve artık burada hani bırakılması gereken şeyler her neyse orta noktayı bulmak istiyorum dedi bir durumun içerisinde. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ancak bu başlangıcı yaparken de yani diyor ki konuşalım, açık açık konuşalım, her şeyi konuşalım ve geride bırakalım. Artık uzlaşalım dedi. Bir istek içerisinde kalpte tekrardan başlamak var aklınızdaki kişide. Devam edelim. Sizi özlediğini yansıtıyor mu? Özledi mi? Düşmanlık, mezar, yılan, evlilik ve kupa kraliçesi. Şimdi baktığımızda şimdi çevresine nasıl yansıtıyor? Burada değişim ve dönüşümün olduğunu yansıttığını söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ya şimdi burada şöyle bazıları böyle ihanete uğramış olabilir, olduğunu yansıtıyor olabilir. Yani burada şöyle diyebilirim biraz bir enerji var. Ya benim canım o kadar yaktı ki, benim arkamdan öyle şeyler yaptı ki ben artık hani özlemiyorum gibi bir enerji yansıtıyor olabilir. Kupa Kraliçesi ile beraber şimdi Kupa Kraliçesi böyle çok sevgi dolu enerjilerde olan biridir. Sezgileri güçlü bir enerjidir. Kendini dinleme süreçlerinden bahseder. Şimdi sizinle ilgili bazı konularda böyle çok güzel düşünceler olduğunu yansıtıyor olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi bazıları için evlilik konularında birbirinizi çok yaralamış olabilirsiniz. Evliyseniz böyle üçüncü kişilerin dahil olduğu ve bir bakıma. Şimdi buradaki ihaneti şey gibi bir ihanet düşünmeyin. Bazıları için evet üçüncü bir kişinin olması ve farklı bir ihanet durumu olabilir. Bazıları için de verilen sözlerin tutulmaması, arkadan çevrilen işlerin olması gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sizin ona karşı ciddi bir yanlış yaptığınızı düşünen bir aklınızdaki kişi var. Öncelikle bunu söyleyelim. O yüzden burada sizin böyle şefkatinizi, merhametinizi özlüyor olduğunu yansıtıyor olabilir. Ama ciddi şekilde bana yara açtı ve ben bunu artık değiştirip dönüştürüyorum dedi bir durum yansıtıyor. Yani özlüyorum ama dediği bir durum var diyebiliriz. Evlilikle ilgili yani şöyle söyleyebilirim. Açıkçası bu kişi yani aklınızdaki kişi çevresine sizi gerçek eşi olarak yani eş gibi gördüğünü, sizin çok kıymetli olduğunuzu ama ona karşı ciddi yanlışlar yaptığınızı yansıtıyor olabilir. Yani burada hatayı daha çok böyle hep size atan bir enerji var diyebilirim. Sorumluluğu ve hatayı size atan. Gerçekten ne var dediğimizde? Yani gerçekte özledi mi dediğimizde ciddi bir endişe var. Pusula. Yansıtma ve imparator. Ego durumu çok yüksek diyebiliriz aklınızdaki kişide. Şimdi burada ciddi korkuları var. İçini kemiren durumlar var. Özellikle sizin onu bırakıp bırakmadığınızla ilgili ciddi şekilde bir korku içerisinde diyebiliriz. Birbirinize yansıtan enerjilerdesiniz. Birbirinizi özlüyorsunuz, birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Gerçek aşkın elinizde olduğunu düşünen bir enerjide. Ancak burada bazı şeyler ciddi şekilde onu yoruyor diyebilirim. Ne yapacağını çok karar veremeyen bir enerji içerisinde ilerlemeniz gerektiğini düşünüyor. Yani buradaki o sıkıntılı durumları düzeltip ilerlemeniz gerektiği, tekrar bir araya gelmeniz gerektiğine dair bir inancı var diyebiliriz. Ama burada ciddi şekilde korku var. Yani bu kişi sanki sizin onu aldattığınız gibi bir imaj. Yani buradaki dediğim gibi aldatma farklı bir partner de olabilir. Arkasından işler çevirdiğinizi düşünüyor da olabilir.
Genel manada size karşı güvensizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak kartların tamamında neredeyse bu enerji vardı. Şimdi bu karşınızdaki kişinin kendini sorumluluk almamak adına kurtarma şeyi de olabilir, çabası olabilir, bilinçaltı durumu olabilir. Ama genele baktığımızda hep bu enerji yüksek olarak geliyor. Genelde de böyle şüpheci bir enerjisi olabilir. İçine kemiren bazı şeyler var. Bunları halledebilse aslında daha da net ilerlemek isteği içerisinde olacak ama çok da bunu yapamıyor diyebiliriz. Özledim mi? Gerçek aşk olduğunu düşünüyor. İlerlemeniz gerektiğini de düşünüyor ama egosu o kadar yüksek ki yani bu enerji o kadar yani ne diyelim kendini beğenmiş bir enerji ki ne kadar aşk da olsa başka bir şey de olsa ciddi şekilde baskılamaya doğru gidiyor diyebiliriz. Genel olarak hayatında hep başkalarına suç atmış biri olabilir. Zor bir enerji yani. Şimdi ne yapacak? Ne yapacağını yansıtıyor karşınızdaki insanlara, çevresindeki insanlara. Kasırga. Şimdi öncelikle çok ciddi bir sürecin içerisinden geçtiğinizi ve çok yorucu, zorlanıcı bir sürecin geçmekte olduğunu yansıtıyor diyebiliriz. Ya burada öyle bir şey var ki aranızda bir sır olduğunu, çevresine yansıttığı şey bu. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Kuyu kartında da derinlerdeki sırlardan, karanlıktan ve yalnızlıktan bahseder bize. Şimdi burada aranızda çok ciddi şekilde sırlar olduğunu ya da siz böyle düşünmüyorsanız bile karşınızdaki kişi sizin ondan bir şeyler gizlediğinizde düşünen bir durumu var diyebiliriz. Çok ciddi kargaşadan, karmaşadan geçtiğinizi, birçok şeyin yerli bir olduğunu ve değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünen bir enerjisi var. Yansıttığı bu ve bu noktada aslında aklınızdaki kişi evet ben sadık biriyim ancak burada artık enerjimi daha çok kendime yönlendirmek istiyorum. Daha çok kazanç olarak şu an yalnız kalmayı kazanç olarak görüyorum dedi ve durumun içerisinde diyebiliriz. Birazcık yalnızlık durumu var. Çok harekete geçmeyi düşünmüyorum. Ben işte kendimi toparlamaya çalışıyorum. Zaten zorlayıcı bir süreçten geçtim. Kendi içime döndüğüm, daha böyle kendime sadakat gösterdiğim bir durumun içerisinde olmak istiyorum diyor. Bunu yansıtıyor. Çok böyle biri olursa, güven problemi olan biri ise daha doğrusu burada sürekli işte şüphe yaşamış olabilir ilişkide de. Sizi de bir şeylerle itham etmiş olabilir. Geçmiş ilişkilerinde aldatılmış ve işte bu tarz durumları görmüş olabilir. Bu yüzden biraz garip bir enerjisi var bu konularda. Paranoyaklık yapıyor gibi diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi bu kart kendini atmıştı. Evet kartı. Ne yapacak gerçekten? İçinde ne var? Ne yapmayı düşünüyor dediğimizde. Şimdi gurur bakın yine geldi. Bu kişi çok ciddi şekilde kendini böyle biraz hani kendini beğenmiş enerjilerde diyebiliriz ki bu da şudur, değersizlik duygusundan bahseder bize. Arayış, yalnızlık kartı geldi. Zar ve ruh ikisi de kılıç onlusuyla. Şimdi burada daha çok yalnızlık enerjisi var diyebiliriz. Biraz daha böyle yalnız olması gerektiğine dair bir inancı var. Zar kartı şanstan da bahseder, risk almaktan da bahseder. Buradaki enerji birazcık daha böyle nasıl söyleyelim? Harekete geçecek mi? Aslında harekete geçme ile ilgili ne yapacak? Harekete geçme enerjisi yüksek ama diğer taraftan da bu yani harekete geçerse daha doğrusu. Bugün biraz garip bir enerji var. Anlatamıyorsam kusuruma bakmayın, affola. Şimdi burada ruh ikiziyle beraber aslında gerçekten aşkın, sevginin olduğunu düşünen bir enerjisi var. Yani sizin arasındaki duyguların gerçek olduğunun farkında. Biraz önce gelen aşk kartı da böyleydi. Şimdi bu duygular çok yüksek ama diğer taraftan da bu kişi sürekli problemlere odaklı biri olarak geliyor. Bakın kılıç onlusu. İşte ben çok yara aldım. İşte
buradan sonra kalkamam dediği bir durum var. Parsadra'ya baktığımızda kurban psikolojisinden bahseder bize. Sürekli sorun yaratan, hep kendi yani nasıl söyleyelim, hep böyle suçlayıcı enerjilerde olan, başkalarının sorunlarını çok umursamayan, kendi sorunlarını daha yapan, yükselten enerjilerdedir. Böyle ayrılığı başarısızlık olarak görür, küçücük yapılan şeyleri kendi üstüne alınır gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Ve bu noktada küçücük bir olayı bile çok kocaman bir durum haline getirmiş olabilir. Bir cümlenizle işte gurur yaparak harekete geçmeyen ya da ilişkiyi çok zorlayıcı enerjilere çekmiş olabilir. Burada açıkçası bu yıldız kartındaki çevresindeki kişilere yansıttığı o yalnız kalmak istiyorum enerjisini devam ettirecek. Yani gerçekte de bu var diyebiliriz. Yansıttığıyla düşündüğünün aynı olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok gurur yaptı. Bizler atıyor ve buzları daha çok böyle risk alarak geri çekilme, yalnız kalma olarak değerlendiriyor. Bunların hepsinin en altına baktığımızda aslında gerçek bir ilişki içerisinde olmaktan korkan bir enerji olabilir. Kaçma durumu var çünkü. Kaçmak için de sebepleri yeterince üretiyor. Ego yapıyor, gurur yapıyor, işte bana şunu yaptı, bunu dedi diyerek bu enerjiyi çok çok kaçabilmek adına kendine artı olarak kullanıyor diyebiliriz. Şaman kartları size ne mesaj verir? Buna bakalım. Şimdi karşınızdaki kişinin enerji olarak baktığımızda açıkçası burada çok böyle zorlayıcı bir enerji var. Yani sizi suçlayan bir enerji var. Sistem ne der size? Çember kartı. Sistemin mesajını alalım. Bu kişiyle ilgili sizde. Çember kartı ters geldiği için bize şifa mesajını veriyor ve diyor ki çember kartı şifa anlamında karşınıza çıktıysa çürüyen şeyleri bırakmanın ne kadar önemli olduğunu ve ölümün yeniden doğuşu simgelediğini hatırlatır. Bir kayıp ya da hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalırsanız şunu unutmayın. Yaşam çemberinde hiçbir şey boşa harcanmaz. Aşk kendini tekrar arayacak. Başarı ve zenginlik yeni bir fikir ya da fırsat olarak karşınıza çıkacak. Ruh danstaki yerinizi tekrar almanızı bekleyecek dedi. Açıkçası şöyle yorumlayabiliriz. Çember kartıyla beraber karşınızdaki kişiyi beklemek ya da onun harekete geçip geçmemesiyle ilgili süreci durdurmuş olabilirsiniz belki ama sistem diyor ki sen ne istediğine kendin karar ver. Burada bir şeyler bitmesi gerekiyorsa bitmeli. Bitmemesinin birçok sebebi, bitirememenizin birçok sebebi olabilir daha doğrusu. Bunlardan biri sizin de gerçek bir ilişki istemiyor olmanız olabilir. Orada bir yaralarınıza dokunan taraf size gerçek aşk, sevgi gibi yansıyor olabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak bir ilişkideki değerlendirme mutlu muyum sorusudur. Mutlu musunuz? Bakın bu soruya şöyle cevaplar doğru cevaplar değildir. Evet ya da hayırdır buranın cevabı. Siz şunu diyorsanız işte aslında mutluyum ama dediğiniz anda bitti. İşte biz mutlu olacağız ama üçüncü kişiler, ama ailesi, ama şu, işte ama egosu vesaire vesaire hiç önemli değil. O noktada mutsuzsanız eğer o ilişkiyi çok ciddi şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Nedir? Ben bu kişiyi neden hayatıma çektim? Bu ilişkiyle neyi görmem gerekiyor? Bunlara bakmadığınız sürece, bakın lütfen burayı çok net anlayın. Kalpten söylüyorum bunu. Burayı anlamadığınız sürece bu kişide takılıp kalıp mutsuzluğu devam ettirirsiniz. Ya da bu kişi sizin hayatınızdan çıkar gider. Siz çıkarmasanız bile çıkar gider ve o gittikten sonra hayatınıza gelecek olan yeni kişi de aynı, hatta bir tık daha üstü zorlayıcı enerjilerle gelir. Lütfen odağınız karşınızdaki kişiler değil kendiniz olsun. Kendinize dönün ve bu ilişkideki enerjine mutlu muyum, değil miyim? Mutlu değilsem eğer neden mutlu değilim? Karşımdaki kişi bana en çok hangi duyguları hissettiriyor? Bunlara bakın ve kendi içinizdeki bu duyguların olduğunu, o kişinin size aynalık yaptığını fark ederek bu alanları şifalandırmaya niyet edin. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen.
WhatsApp'taki ücretsiz şifa grubumuza katılabilirsiniz açıklamalar kısmındaki linkten. Ara ara böyle gün içerisinde hem günlük his yüklemelerini paylaştım hem de ara ara istekleriniz doğrultusunda şifa çalışmaları yaptığım bir grubumuz var. Siz de dahil olabilirsiniz. Sesim biraz kötü, affola. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.